Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık, çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve mavi olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz üzere model gayet kolay, şık, çeyiz içinde çok uygun. Tabanımız, topuk kısmı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bırakıyorum kenara. Birlikte başlayalım hanımlar. Burun kısmından patiğimize başlayacağız. 12 ilmek olarak. Hemen mavi ipimin ucunda şöyle küçük bir ip bıraktım. 12 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım 12. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım hanımlar. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şöyle bakın 4 ilmeğimiz oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 ve şu kenardan bir ilmek daha çıkarttım 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Boş olan şişimi de sıradaki şişteki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik bu şekilde dolana dolana örülüyor. Şimdi 3. şişime geldim. Yine boş olan şişim ile 3. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. 4. şişimdeki alt ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. İlk şişimize geldik. Birinci şişi karıştıranlar olabilir şişlerin yerine. Burada hanımlar şu ilk şişin altına şöyle küçük bir ip ya da iğne gibi bir şey takarsanız ilk şişin yerini belli etmiş olursunuz. Kafanız karışmaz. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar patik burnuna şöyle baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağım. Orta kısımlarda artırma yok. İlk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim hanımlar. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım.
Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra hanımlar 4 şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma yapacağız hanımlar. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırdım. Sonra modele başladım. Modelimizde bakın şöyle çeviriyorum patiğimizi. 15'er ilmek yapınca tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım hanımlar. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son 15. artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağım. Buradaki modelimiz hanımlar 12 sıradan oluşuyor. Modelimizde şimdi ilk sıradayız. Birinci şişimdeyim. Birinci sıramızı yapacağız modelde. İlk 3 ilmeğimi yine mavi ipim ile ördüm. Ardından kremimi ekliyorum. Buraya bir ilmek krem örüyorum. İlk 3 ilmeği mavi ile ördüm. Yanına bir krem ördüm. Krem ipimin ucunu mavime düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım. Modelin devamında şöyle ilerleyeceğiz hanımlar. 5 ilmek mavi öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bir ilmek krem. Bu aşamada ip geçişlerinde arkadaşı krem ipimizi biraz esnek bırakalım. Böyle sıkarsak patiğimiz gergin durur, model düzgün düşmez. Bu nedenle şöyle esnek bırakıyoruz. Yine 5 ilmek mavi örüyorum. 3, 4, 5. İkinci şişimden devam edeceğim. Bir tane kremi buraya örüyorum. Devam ediyorum yine. 5 tane mavi. 2, 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 tane mavi örüyorum. Bir tane krem. Yine 5 ilmek mavi öreceğim. Üçüncü şişime geldim. Şu üçüncü mavi ilmeğim. Şu 4, şu da 5. Bir krem. 5 ilmek mavi. Bir tane krem. Yine 5 tane mavimi örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Buraya bir tane krem örüyorum. Tekrardan 5 tane mavi. 3, 4, 5. Bir tane krem. 5 tane mavi. Bir krem ve son 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Modelimizde ilk sıramızı yaptık hanımlar. İlk 3 ilmeğimizde ilk şişimizde maviydi. 4. şişimdeki son 2 ilmeğim de mavi. Burada şöyle baktığımızda 5 tane mavi oluyor.
Modelde ikinci sıradayız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine ilk 3 ilmeğimi mavi ile öreceğim. Burada bir krem ilmeğim var. Bunu krem ile örüyorum. 5 mavi bir krem olacak şekilde modelimizin ikinci sırasını öreceğiz. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Mavileri mavi ile, kremleri de krem ile. Bu şekilde ilk şişimizi yaptık. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Şimdi yine ilk şişimdeyim. Birinci şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Ardından kremimi aldım. 3 tane krem öreceğim. 1. Şu ikinci krem ilmeğim. Şu da 3. İlk 2 ilmeğimi mavi ile ördüm. 3 krem ördüm. Modelin devamı 3 mavi 3 krem olacak şekilde devam ediyor. Bakın 3 mavi 3 krem. 3 ilmek mavi. 3 tane krem öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu da 3. krem ilmeğim. Tekrardan 3 tane mavi. 3 tane krem. 3 tane mavi. 3 tane krem. 3 ilmek mavi. 3. şişimdeyim. Şu ikinci mavi ilmeğim. Şu da 3. Yanına 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 3 ilmek mavi. 3 tane krem. 3 mavi. 3 krem. 4. şişimdeyim. Şu ikinci, şu da 3. kremim. Tekrardan maviyi alıyorum. 3 tane mavi. 3 tane krem. Yeniden 3 tane mavi. 3 tane krem. Ve son bir ilmeğimi mavi ile ördüm. Modelde 3. sıramızı yaptık. Şimdi geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 2 maviyi mavi ile ördüm. Kremlerimi krem ipim ile örüyorum. 1, 2, 3 kremimi ördüm. Tekrardan 3 mavi 3 krem. 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını 4. sırada da tekrarlıyoruz. 3 tane mavi. Tekrar 3 krem olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de hanımlar aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 5. sıramız. İlk ilmeğimi mavi ile örerek başladım. Bir tane mavi ördüm. Kremimi alıyorum. Şöyle yapacağım. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem. 3. şişime geldim. 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. Yeniden 2 ilmek krem, 1 tane mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem. 4. şişime geldim. 1 mavi diye devam ediyorum. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi ve 2 krem. Modelde 5. sıramızı yaptık. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. 6. sırada bir tane maviyi örüyorum. Yine 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 2 krem, 1 mavi. 2 krem, 1 mavi diye diğer ikinci şişte devam edecek. Hanımlar, diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar birinci şişimdeyim. Modelde 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. 2 maviyi ördüm. Yanına 3 tane krem öreceğim. Devamında 3 mavi 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3 mavi 3 krem, 3 mavi, tekrar 3 tane krem öreceğiz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci kremim, şu da üçüncü kremim. 3 ilmek mavi, 3 ilmek krem, 3 tane mavi, 3 tane krem. Tekrardan 3 tane mavimi örüyorum. 3. şişimdeyim. 2 ve 3. mavi ilmeğim. Yanına 3 tane krem örüyorum. 3 tane mavi, 3 tane krem. 3 mavi, 3 krem. 4. şişime geldim. Buradan devam edeceğim. Şu ikinci, şu da 3. kremim. Tekrardan 3 tane mavi, 3 krem, 3 mavi, 3 tane krem ve son bir ilmeğimi de mavi ile ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramızı yapacağız hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Burada yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir tane mavi ördüm. İlkini krem ile ördüm. Bir mavi ördüm. Burada 3 kremimiz vardı. Bu 3 krem ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. Şimdi burada 3 mavi var. Bunu şöyle yapıyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Aradaki 3 kremimi yine krem ile örüyorum. Tekrardan bir mavi, bir krem, bir mavi ördüm. 3 kremimi krem ile örüyorum. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci, şu da 3. kremim. Tekrardan araya bir mavi, bir krem, bir mavi ördüm. Yanına 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Yanına 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, 3. şişime geçtim hanımlar. Bir krem, bir mavi, 3 tane kremi krem ile örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi, yanına 3 tane kremimi örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi, 3 ilmek krem öreceğim şimdi. 1, 4. şişimdeyim. 2 ve 3. kremim. Tekrardan bir mavi, bir krem, bir mavi, mavi dedim krem ördüm. Bir mavi, 3 tane kremimi örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi, 3 tane kremimi örüyorum. Ve sondaki bir mavi ilmeği yine mavi ile ördüm. 8. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar birinci şişimizdeyiz. Modelde 9. sıramızı şimdi yapacağız. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem ördüm. Bir mavi, bir krem, bir mavi örüyorum. Tam bu ortaya 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi tekrar bir mavi, bir krem, bir mavi örüyorum. Ortaya 3 tane krem. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Tam bu ortaya 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi ördüm. Ortaya 3 krem. Şu 1, 2 ve 3. Yeniden bir mavi, bir krem, bir mavi. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Bir mavi, 4. şişimdeyim. Bir krem, bir mavi ve ortaya 3 krem.
Şu 1, 2 ve 3. Tekrardan bir mavi, bir krem, bir mavi. Ortaya 3 tane krem. Yeniden bir mavi, bir krem, bir mavi ve son bir ilmeği de krem ile ördüm. 9. sırayı tamamladık hanımlar. Şimdi modelimizde 10. sıramıza geldik. 10. sıramızda 9. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Mavileri mavi ile. 10. sırada yapacağımız işlem bu. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir mavi, bir krem, bir mavi. 3 kremi yine krem ile örüyorum. Mavileri de mavi ile. Bu şekilde. Hanımlar diğer 3 çişimizi de aynı şekilde gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim ve modelde 11. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir tane mavi ördüm. Modelin devamında 5 krem, 1 mavi olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 ilmek kremimi ördüm. Yanına bir tane mavi örüyorum. 5 ilmek krem. Diğer şişime geçtim, ikinciye. Bir mavi. 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5. Bir mavi. 5 ilmek krem. Bir mavi. Tekrar 5 tane kremimi örüyorum. 3. şişimden devam edeceğim. 3, 4 ve 5. kremim. Buraya bir ilmek mavi örüyorum. 5 tane krem. 3, 4, 5. Yanına bir tane mavi. 5 ilmek krem. 4 ve 5. Bir tane mavimi örüyorum. 5 krem. Bir mavi. 5 krem. Bir mavi ve son 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. 11. sırayı tamamladık. 12. ve sonuncu sıramızdayız. Bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. 3 kremimi krem ile ördüm. Yanına bir mavi. Devamında yine bir önceki sırada olduğu gibi 5 krem bir mavi olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Modelde sonuncu sıramız. Bu şekilde. İlk şişimizi ördüm. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki desenimizi bitirdik. Yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Artık maviyi de arka bölüme kesip düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında artık renkli ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 2 sıra derken 4 şişimizi krem ipimizle bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız, 2 olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim, ardından patiğimizin şu bölümündeki modelimizi birlikte kuralım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi şu desenimizi yapacağız. Bu kahve çekirdeği modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor ve model aralarında birer ilmek tersimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağım işlem şu: ilk sırada hanımlar taban oluşturacağım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters örerek başladım. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. ilmeğimi hanımlar ikinci şişimden alarak şöyle örüyorum. Buraya modeli tam kurabilelim diye. Sonrasında bu ilmeği model bitiminde tekrar ikinci şişimize geri vereceğiz. 3 düzden sonra ikinci şişime bir ters örerek başladım. Yine 3 tane düz örüyorum. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1 ters, 3 ilmek düz.
Bir ilmek ters örüyorum. Burada son bir ilmek kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. Kenar ilmeği gibi. Burada kalsın. Hanımlar, patiğimizin tabanına geldik. Tabanına ajurlu model uygun olmayacağı için tabanımızı düz öreceğiz. Tabandaki iki şişteki bu ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada hanımlar tabanımızı oluşturmuştuk. Şimdi modeli kuracağız. Ters ilmeklerimiz model bitene kadar ters örülüyor. İlk ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düzüm var. Şu 3. ilmeğime şişimi takıyorum. Şu öndeki 1 ve 2. ilmeğimin üzerinden 3. ilmeğimi atlatıp şurada bırakıyorum. Burada 2 ilmek kaldı. İlkini ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ortaya ajurumu yaptım. Yanındaki diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar burada 3 ilmeğimiz oldu. Modelimizin kurulumu bu kadar hanımlar. Şöyle ilmeğimi yeniden öreyim, yarım geldi. Bu. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Yine önde 3 düz ilmek var. Bu 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Yanındaki bir ilmeği de düz ördüm. İkinci şişimden devam ediyorum. Burada bir tersimi ters ördüm. Tekrar modelime devam ediyorum. 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Buradaki ilk düz ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yaptım. 2. ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. Yine 3. ilmeğimi ilk 2'nin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Yanındakini de düz ördüm. Arada bir ters ilmeğim var. 3. ilmeğimi alıyorum yine. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp burada bıraktım. İlk ilmeği ördüm. Ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Yanındaki ilmeği de düz ördüm. Yanındaki bir tersimi ters örüyorum. Son bir ilmeğim düz örülüyor. Modelimizin kurulumu bu hanımlar. Ördükçe zaten kendini gösteren bir model. Şimdi tabandaki bu 2 şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada model yapmıştık. Şimdi ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın, bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra model kurulumu yapacağız. 3 düz ördüm, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 3 düz. Bir ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Modelden sonraki bu ilk sıramız. İkinci şişime geldim. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. 3 ilmek düzüm var. Bir ters, 3 düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 tane düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters ve son bir ilmeğimi buradaki düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelden sonraki ikinci sıramız, yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Ters ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz öreceğim. Bir ters, 3 düz. Modelden sonraki ikinci sıramız. 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra kahve çekirdeğini oluşturacağız. Böyle. Devam ediyorum. İkinci şişimden bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Şimdi yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelden sonraki üçüncü ve sonuncu sıramız. Bir tersten sonra 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Her 3 sırada bir model kurulumu yapacağız. Bu 3. sıramız. Ön yüzde tekrar diğer kahve çekirdeği modelini oluşturacağız. İkinci şişimdeyim. Yine bir tersimi ters ördüm.
3 ilmek düzümü düz örüyorum. 1 ters, 3 düz. 1 ters, 3 düz. 1 ters ve buradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, geldim ön yüzdeyim. 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Şimdi tekrar kahve çekirdeğini yapacağız. Bir tersimi ters ördüm. Bakın 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Burada bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. Bakın ilk modeli oluşturduk. Şeklimiz burada oluştu. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci modeli yapacağım. 3. ilmeğimi öndeki 2'nin üzerinden atlatıp bırakıyorum burada. Bir düz örüyorum. Artırdım. Yanına bir ilmek daha düz ördüm. İkinci modelimizi de yaptık. Aradaki tersimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir düz ördüm. Artırıyorum. Yanına diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yanında bir tersim var. Yeniden 3. ilmeğimi öndeki 2'nin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir düz ördüm. Artırıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. İkinci şişimdeyim. Tekrardan yanındaki bir tersimi ters ördüm. Yeniden bakın 3. ilmeğimi öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp önde bırakıyorum. Bir ilk ilmeğimi ördüm. Artırdım. Yanındaki ilmeğimi de örüyorum. Arada bir tersim var. Aynı modeli tekrar diğer modellerimize de kuruyoruz hanımlar. Bu şekilde. Terslerimizi ters örüyoruz. Yine sonuncu modelimde yapıyorum aynı şekilde. İkinci kahve çekirdeğimizi de bu şekilde yapmış olduk. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar tabanımızı öreceğiz. Ardından bu sırada model kurulumu yaptık. 3 sıra boyunca ilmeklerimizi 3 düz bir ters olacak şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra yine aynı şekilde kahve çekirdeğimizi yapacağız. Ben bu patiğime toplamda hanımlar bakın. Şurada 1, 2, 3, 4 tane kahve çekirdeği modelimi yaptım. Şimdi burada ilk ikisini birlikte yaptık. Zaten bakın. Şu öndeki şu ipleri şunları sayarsak 1, 2. İkisini yaptık. Buraya hanımlar toplamda burada 4 tane olacak şekilde yapalım. Dördüncüden sonra 4. kahve çekirdeğini açtıktan sonra ilmeklerimizi 3 sıra değil de sadece 2 sıra gördüğümüz gibi örelim gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Bilek bölümünü birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben buraya toplamda 4 tane kahve çekirdeği modelimi yaptım. 4. modelden sonra ilmekleri 2 sıra gördüğüm gibi ördüm. Geldim, şimdi bilek ayrımı yapacağız. Fakat öncesinde model kurulumu yaparken birinci şişimizden ikinci şişten birinci şişe bir ilmek almıştık. Bu ilmeği geri veriyorum. Şimdi şişlerde yine buralarda 15'er ilmek oldu. Bakın sayalım. 5, 10, 15. Diğerini sayalım. 5, 10, 15. Bilek ayrımını bu ortadan tam yapabilelim diye ilmekleri tekrar yerli yerine koyduk. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim. Burada öncelikle ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Hepsini düz örüyorum. Hepsi derken yani burada son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 15 ilmeğim vardı. 14'ünü örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar buralara. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına yani bakın şuralara 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu ikinci şişimdeyim. İlk 8 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Patiğimizin bu arka bölümlerinde hanımlar ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın. Şişim üstte, ipim altta.
Şöyle şiş üstte, ip altta. Ön bölümleri yaparken tam tersiydi. Şişim altta, ipim üstte. Bu şekilde yapıyordum buraları örerken. Arka bölümde ilmekleri bu şekilde alma sebebim şu. Arka yüzde ters örgü öreceğim için, geri döndükten sonra ters örgü öreceğim için ilmeklerin yönü bu şekilde ön yüzde örünce düzgün düşüyor. Ters örgüyü kolay örüyorum. Sebebi bu. Sizler nasıl rahat ediyorsanız, ters örgüyü nasıl düzgün örebiliyorsanız buraları o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı da yine düz öreceğim. Bilek ayrımına geldim. Buraya kadar geldim. Şimdi geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Geri döndüm. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi, haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8 oldu. Bakın buraya bir diş haroşa düştü şu bölüme. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradakileri de yine ters öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da son 8 ilmeğimizi, haroşamızı düz öreceğiz. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldim. Tekrar geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımızı yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 8 haroşamı yine düz örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de tekrar düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz buraya kadar. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda bakın bir diş haroşa oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 8 diş, pardon çok özür dilerim. Toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken arka kısmı bir miktar ördükten sonra patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Bir deneyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçü almayı unutmayın. Sonra benim patiğim niye dar oldu, niye boğazı dar oldu ya da niye geniş oldu demeyin. Ayağınızı ölçün. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi tamamen, yani ipin kalınlığı patiğin boyutunu tamamen etkileyebilir. Bu nedenle altını çizerek söylüyorum. Mutlaka ayağınıza ölçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, bu arka bölümde 15 sıra haroşa olana kadar ördüm geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlıyoruz. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 ilmeğimi örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuk için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım.
arka yüzde olduğum için ilmeklerimi burada ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Haroşayı ters örenler son 8 ilmeği de ters olarak örmeye devam edecekler. Bu şekilde hanımlar son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 25 ilmek öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. Yine bakın 8 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmek örüp 26'da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Evet, ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimiz de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, birer ilmek kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Şişler boşa çıktı artık. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım birlikte. Şöyle arka ilmek aralarına ucunu şöyle düğümleyerek ipimi gizliyorum. Patiğimizin iç bölümündeki ipleri falan da hep gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet. Bakın topuğumuz şöyle. Gizli kesim olduğu için bakın izi bile belli değil. Ayağı giyince şöyle duruyor. Çok şık, temiz bir görüntüsü var. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte patiğimize ayağımızda da bakalım. Çeyiz için gayet uygun, kolay, hoş bir 5 diş patik modeliydi. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu şöyle. Birlikte ördüğümüz patiğimiz. Şöyle ben düzelteyim kenarlarını. Model bu şekilde. Bakın kenarlarımız. Patiğimizin tabanı. Topuk kısmı. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.